Osman Hamdi Bey dünyadaki ilk sualtı kazısını o zaman Osmanlı topraklarında olan Farmakonisa adasında, Osmanlı döneminde Bulamaç Adası olarak biliniyor, sualtı kazısı yaptırıyor. Orası geçmişten siz bize haberler veriyorsunuz ama geleceği tarif ediyorsunuz. Evet, çok miktarda Gazze-Filistin amforaları ve pitosları, yani büyük küpleri olan bir batık. O seramikler nereden nereye gidiyormuş hocam? Nereden geliyormuş o da? Hatay kıyılarındaki üretim bütün Akdeniz'e kalitesiyle yayılmış. Bizi bekleyen riskler neler? İyi haber, bu araştırmalar yapılıyor. Kötü haber, 2016'dan beri sıralama değişmiyor. Aysun Öz'de Başka Şeylerden merhabalar. Bu hafta çok farklı bir konum ve çok farklı, çok değerli konuklarım var. Konumuz sualtı arkeolojisi ve Akdeniz Arkeolojisi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor Hakan Öniz. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi ve Aksa Türkiye CEO'su Yavuz Ölken bizimle birlikte. Bu arada Aksa Türkiye Akdeniz Arkeolojisi Derneği'nde değerler ortağı ve bu değerler ortağı olma durumu da pek çok sorumluluğu da birlikte getiriyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz Yavuz Bey? Vallahi bir kere çok teşekkür ederiz. Böyle bir programda bizlere yer verdiğiniz için çok anlamlı. Çok kıymetli bir aslında yatırımı burada değerlendireceğiz. Çok kıymetli hocamızla ve ekip arkadaşlarıyla bu ülke topraklarına neler hediye ediliyor onu biraz anlayacağız. Hı hı. Bu anlamda içine girdiğimizde bu projenin değer ortaklığının ne kadar ehemmiyetli olduğunu görmeye başladık. Hı. Bugün biraz fazlasıyla ben Hakan Hocam'ı dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizler iş hayatının yoğun temposunda çalışırken aslında bu ülke için neler yapılıyor bazen ıskalayabiliyoruz. O anlamda değer ortağı olduğumuz için çok mutluyuz. Kabul edildiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü motto sürdürülebilir olmak. Sürdürülebilirlik çok ehemmiyetli. Projeyi tanıdığımızda da neden bunu söylediğimi daha derinlemesine konuşuyor oluruz. Evet. Tabii Hakan Hocam 50 metreden çıkıp buraya geldi. Ayağının tozuyla diyelim. Hoş geldiniz hocam İstanbul'a. Çok teşekkür ederim öncelikle hem sizlerin hem de Aksa'nın davetinden dolayı. Evet, ayağımızın tozuyla geldik. Denizin derinliklerinde dün Kumluca'da bir Orta Tunç Çağı batığı, yani yaklaşık 3600 sene önce batmış bir geminin üzerinde 2 dalış yaptık 45-50 metre derinliklerde. Onları bitirip buraya geldik. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Tabii sualtı arkeolojisi deyince Türkiye bu noktada öne çıkan bir ülke. Aslında su arkeolojisinin adını koyan ve bu topraklarda, hatta bu denizlerden çıktığını söylemek mümkün sanırım. Çünkü biraz böyle araştırınca bu konuda ne kadar ileri olduğumuzu, öncü olduğumuzu gördüm ve çok mutlu oldum. Özellikle de soruyu buradan sormak istiyorum. Çünkü evet, biraz koltuklarımız kabarsın istiyorum doğrusu. Evet. Yani sualtı arkeolojisinde öncü olmak çok kıymetli. Biraz bunu açar mısınız hocam? Biz nasıl bu alanda öncü olduk ve bu öncü olmayla birlikte ne gibi çalışmalar yapılıyor, ne gibi teknolojilere sahibiz? İnsan kaynağımız bu noktada demek ki çok kıymetli ki bu dünyada bu öncülüğü bize getirmiş. Aslında çok hayatımızın içinde olan ama çok da konuşmadığımız bir konu olduğunu fark ettik. Bu noktada Aksa Sigorta'ya da teşekkür ediyorum. Evet, şimdi geçtiğimiz Ağustos ayında Arkeolojinin Altın Çağı adıyla bir etkinlik düzenlendi Ankara'da. Sayın Kültür Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin sualtı arkeolojisi alanında dünyada lider ülke olduğunu söyledi. Bu asla abartı olan bir şey değil. Hakikaten özellikle Akdeniz Üniversitesi'nin sualtı arkeolojisi alanında yürütmüş olduğu faaliyetler hem altyapısı hem kullandığı Aksa'nın destekleriyle artık daha da genişleyen olanaklarla dünyada lider ülkeler arasında olduğumuzu, hatta en başta olduğumuzu söyleyebilirim. Çok çekinmeden. Hani Türkiye'de olunca bazı konularda o kadar rahat söyleyemiyorsunuz. Hani haberleri dinleyince işte Amerikalı bilim adamları, İngiliz bilim adamları falan deniyor ama sualtı arkeolojisi deyince Türk bilim insanları. Türk bilim insanları. Vallahi ben bunu şahidiyim. Biz sevgili hocamla beraber Aksa grubu özellikle biyoçeşitlik, sualtı kültür mirası, iklim değişiminin etkileri üzerine çok ciddi yatırımlar yapıyor ve farkındalığı arttırmak için çok kaynak aktarıyor.
Biz bir davet aldık. Ben hayatımda böyle keyifli bir şeyi yaşamadım hocamla beraber. Neden? Biz Nice'e gittik. Birleşmiş Milletler Okyanus konferanslarına davetli olduk. Tabii hocamın gördüğü ilgi ve alaka bizi çok gururlandırdı. O zaten birçok insan tanıyor. Ama ben şunu gördüm. Bilmiyordum açıkçası. Avrupa kıtasında değil, dünyada sualtı arkeoloji araştırması yapabilen 2 tane donanımlı tekne var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de, bir tanesi Fransa'da. Ve biz şunu çok mutlu olduk ki ikisi zaten tanışıyorlardı ama Aksa çatısında bir araya geldiler. Ve net söyleyebilirim, araştırmaların niteliği ve araştırmaların ulaştığı sonuçlar itibariyle bakarsak Türkiye'deki sualtı arkeologluğu tarihe gerçekten yön verecek değişiklikleri ihtiva eden araştırmalar yapıyor. Tabii ki diğer etkinlik önemli. Onlar biraz daha fazla biyoçeşitlilik ve sualtı canlılığı üzerine araştırma yapıyorlar ama tarihi yörüngenin değişebileceğini biz Türkiye'deki kazılardan, sualtı kazılarından alınan verilerle görmeye başladık. Gerçekten hani bunun bir rekabeti de olmadığını da görüyorum. Bu da çok bence çok anlamlı ve harika bir şey. Yani biz Aksa grubu olarak da her noktada gelecek neden bir risk olsun ki derken bu gibi çalışmaların kolektif bir açıdan değerlendirildiğini görmek, ortak aklın, verinin paylaşımını görmek gerçekten ilham verici. Bu arada tekrar Hakan Hocama teşekkür ederim. Yani biz tabii ben hayatımda hiç böyle bir şeyi yaşayacağımı düşünmemiştim. Hocam sayesinde Le Monde gazetesinde biz haber olduk. Biz olduk derken tabii ki yani Aksa Türkiye ve bütün bu çalışmalar haber oldu. Çok gurur duyuyorum açıkçası ve gerçekten de çok mutluyum. Evet, aynı ay Fransa'daki National Geographic dergisinde de aynı şekilde haber olundu. Bunların hiçbir tanesi tesadüf değil. Muhakkak. Bize de bağlı değil aslında. Evet, biz şu an yeni nesil sualtı arkeologları olarak üst düzey teknolojiyi, imkanları kullanıyoruz ama bu topraklarda hemen bu Aksa'nın genel merkezinin karşısında Topkapı Sarayı'nın yanındaki İstanbul Müzesi'nin kurucusu Osman Hamdi Bey'in ki Osmanlı İmparatorluğu dünyada sualtı kültür mirasını yasalara koyan 1884 nizamnamesinde sualtı kültür mirasının varlığını kayıtlara geçiren dünyadaki ilk devlet. Yani bunu çok az insan bilir aslında. Fakat bize kısmet oldu bunu kayıtlardan çıkartmak ve yayınlamak. 1891 yılında da düşünün bir ülkedesiniz, bu ülkenin önemli bir pozisyondasınız. Ülkenin orduları pek çok cephede savaş halinde ve Osman Hamdi Bey dünyadaki ilk sualtı kazısını o zaman Osmanlı topraklarında olan Farmakonisa adasında, Osmanlı döneminde Bulamaç Adası olarak biliniyor, sualtı kazısı yaptırıyor. O dönemin teknolojisiyle. Biz bugün bir sualtı kazısını nasıl organize ediyorsak, Osman Hamdi Bey oturmuş ofisinde kendi el yazısıyla mektuplarını, talimatlarını yer vermiş. Dalgıçlar nerede bulunacak? Hangi teknelerle gidilecek? Bu dalgıçlar ne yiyecekler, ne içecekler? Her şeyi organize etmiş. Ama bunu ta 1892 yılında yapmış. Yani o Bulamaç Adası dediğim ada da bu farmasi yani eczacılığın doğduğu adadır. Üzerindeki şifalı otlarla ilaç yapılan ada. Şöyle de bir hikayesi var. Sezar 13 yaşında korsanlara esir düşüyor. Korsanlar bunu Farmako Adası'na götürüyorlar. 6 ay esir tutuyorlar. Sonra Sezar'ın ailesi bir fidye ödüyor korsanlara. Korsanlara serbest bırakılırken dönüp bakıyor ve diyor ki bir gün geleceğim, adadaki her şeyi ve herkesi öldüreceğim. Korsanlar tabii 13 yaşında çocuk. Gülüyorlar ve salıveriyorlar. Hakikaten Sezar ünvanını alıyor. Julius Sezar'dan bahsediyorum tabii. Ve adaya gelip adadaki her şeyi ve herkesi yok ediyor, yakıyor ve öldürüyor. Böyle de bir hikayesi var. İşte Osman Hamdi Bey bu adada, bu ada kıyılarında Roma döneminde batmış bir gemide sualtı kazısı yaptırıyor. Dolayısıyla sualtı arkeolojisinin doğduğu topraklar evet Anadolu kıyılarıdır.
ve Osmanlı coğrafyasında doğmuştur. Biz yalnızca onun izlerini takip ediyoruz aslında. Evet, aslında bir mirası Evet. devralıp, yani o mirasa sahip çıkıp üzerine de bir şeyler koyuyorsunuz. Tabii yani 130 yıldan fazla olmuş bunlar yapıyor. 130 yıl önce nasıl yapılıyordu? Gerçekten Evet. insan merak ediyor. Hani böyle bir flashback'le geri gitsek diye düşünüyor Gidelim insan hemen. doğrusu. Aslında insanın dalışla olan buluşması ta Gılgamış destanına kadar uzanır. Belki hatırlarsınız, Gılgamış ölümsüzlük otunu bulmak için ayaklarını taşlar bağlayarak suların derinliklerinde ölümsüzlük otunu arıyor. Sonra buluyor, sonra tekrar kaybediyor. Öyle bir hikayesi var. Yani tarihin ilk dalgıçları da yine bu coğrafyada. Evet. Aslında Hiçbir şey ortaya rastlantı çıkmış. değil aslında. Hiç rastlantı bir değil. mirasın üzerinde. Sonra bizim deniz altındaki arkeolojik buluşlarımızın arasında dalgıç ağırlıkları var. Ama Roma dönemi dalgıç ağırlıkları, yani 2000 yaşında dalgıç ağırlıkları buluyoruz ve buradan da anlıyoruz ki gemiler battıktan sonra batmış gemilerdeki malları kurtarmak için o bölgedeki dalgıçları çağırıyorlar. Kekova Adası'nda, bizim Antalya'da böyle 4 tane keşfimiz var. Ve o dalgıçlar o keşifleri yapıyor. Dolayısıyla o günün teknolojisi neyse, o günün denizin altında yaşamaya meraklı, incelemeye meraklı insanları o teknolojiyi alıyorlar. Osman Hamdi Bey de, Osmanlı İmparatorluğu'nda o zaman dalgıç birlikleri var. Yani bunlardan bir tanesi bizim İstanbul Boğazı'nda, hala hazırda bizim deniz kuvvetlerimizin. O teknolojiyi, satıhtan ikmali sistemler dediğimiz o teknolojiyi kullanan dalgıçları organize ediyor. Yukarıdan bir küçük basınç kompresörü, aşağıya bir hortumla dalgıçların başlığına havayı yolluyor. O günün en modern teknolojisi o. Ve o modern teknolojiyi o dönemde sualtı arkeolojisi için İstanbul Müze Müdürü Osman Hamdi Bey organize ediyor ve kazıyı yaptırıyor. Eserlerin çıkışını, müzeye gelişine kadar da takip ediyor. Evet, Osman Hamdi Bey. Vallahi aslında hikaye oradan başlıyor ama güne geldiğinizde anlaması ve anlaşılması daha karmaşık hale geliyor, onu söyleyeyim. Yani netleşmek yerine benim kafamda, şimdi müsaadenizle biraz rol çalarak Tabii, hocama buyurun. soracağım. Hocam, kaç tane batık var Akdeniz Havzası'nda sizin takibinizde bulunan? Şimdi UNESCO'nun 2,5 milyon batık diye bir rakamı var. Tabii bu tamamen varsayımsal bir rakam. Bizim bugüne kadar belgelediğimiz batık sayısı 15 gün önce yüzey araştırmamız bitti. 422 oldu. 422. Yani halihazırda Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında belgelediğimiz gemi batığı sayısı 422. Akdeniz kıyısı derken Ege dahil mi? Hatay'dan Fethiye kıyılarına kadar. Bizim sorumlu olduğumuz Kültür Bakanlığımızın izinleriyle çalıştığımız saha Hatay kıyılarında, Hatay ve Adana müzeleriyle ortak. Sonrasında Mersin, Antalya ve Muğla, Fethiye kıyıları benim başkanlığımda 422 gemi batığı oldu. Şöyle düşünüyoruz, bulduğumuz en eski gemi batığı 4500 yaşında. Bu yelkenli bir ticaret gemisi. Ve bunun 500 sene öncesi olduğunu da düşünelim. 5000 yıldır bizim her sene kıyılarımızda 20 tane gemi bassa, ki çok daha fazla olduğunu biliyoruz çünkü günümüzdeki batan gemi rakamları bundan daha fazla aslında. Tuhaflık yok mu hocam bu işte? Nasıl? Tuhaflık yok mu yani? Niye şimdi batıyor? Eskiden daha Evet, azdı. düşünün, o günün teknolojisiyle bile en iyimser rakamla 20 gemi bassa 100 bin batık eder. Yani bir tane gemi bassa 5000 tane batık demektir bu. Dolayısıyla çok sayıda batık henüz keşfedilmeyi bekliyor. 422 rakamını ben uluslararası toplantılarda dile getirdiğim zaman herkes hayret ediyor. Biz hiç şaşırmıyoruz çünkü bir günde 8 batık bulduğumuz oluyor. Şöyle bir anekdot var. Ben şahit oldum. Yani öğlen yemeği hazırlığı var. Biz tekneye gittik. Şahane, herkes harika, herkes çalışıyor. Yani mutfakta çalışan ekip, biz bir dalıp çıkalım. Abi bakıyorsunuz bir tane hançer çıkıyor. Biz bir batıp çıkalım. Abi bir tane matara çıkıyor. İşte seramik falan. Böyle şok içindesiniz ve tabii onu nerede olduğunu bilmek önemli. Haritalamak önemli. Teknoloji çok önemli. Büyük bir emek var. Bir de siz sordunuz, neden şimdi daha çok batıyor? Hani konuyu saptırmıyorum ama iklim değişimi de tam da burada. Yani küresel ısınmanın etkisi, iklim değişimi, oraj denen kavramlar,
Hortumlar falan pek öyle değilmiş eskiden. Varmış, hava koşulları sertleşiyor imiş ama şu andaki durum zaten su ani yükseliyor, ani alçalıyor. O iklim meselesine birazdan geleceğim. Ama ondan önce hazır size geçmişken laf, şunu da sormak istiyorum. Değerler ortağısınız ve bu noktada yani bir sigorta şirketinin sualtı araştırmalarına destek vermesi çok da böyle beklenilen bir şey değil. Çok da gördüğümüz bir şey de değil. Bir hani buna sizi iten neydi ve bunun sonucunda da nasıl bir temsiliyet ortaya çıktı? Şimdi bizim hikaye aslında sigortacı olarak en temel odağımız geleceğin risk olmaması ve küresel ısınma müthiş bir risk ekseni üzerinde gidiyoruz. Şimdi küresel ısınmanın karşısında tabii karbon salınımı çok önemli ve öğrenmeye başlıyorsunuz ve aslında deniz canlılarının karbon salınımına ne kadar olumlu koruyucu unsur olduğunu öğrendik. Yani bunları biz Aksa grubunun yaptığı çalışmalar çerçevesinde öğrendik. Arkeolojiyle bunu nasıl eşleştirebiliriz dediğimizde şöyle bir hikaye çıkıyor. Arkeolojik kazının olduğu yerler koruma alanı. Koruma alanında avlanma yok değil mi hocam? Koruma alanında dalma izni yok. Koruma alanında herhangi bir şeyi aşağıdan alma şansınız yok ve deniz canlıları hayatta kalıyor. Evet. Mercanlar hayatta kalıyor. Yani balon balıkları zararlı gibi gözüküyor, ayakta kalıyor. Evet. Şimdi bütün bunların sonunda da biyoçeşitlilik üremeye başlıyor. Bu bizim tam aradığımız hikayeydi aslında. Nasıl bir hikaye? Bunu topluma yaymak, farkındalık yaratmak, denizlerimizin ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için atılabilecek adımlara aslında bir çağrı yapmak için çok büyük bir fırsat bulduk. Ben de burada Hakan Bey'e, Hakan Bulgurlu'ya da teşekkür etmek isterim. Bizim onlarla ayrıca iş yapıyoruz. Onun dışına çıktı hikaye ve böyle bir dernek var ve biz burada nasıl bir fikir birliği yaparız dedik. Değer ortaklığının amir hükmü de şudur: beklersiniz ve ihtiyaç neyse ona uyumlanırsınız, adapte olursunuz. Çünkü bunun adı sponsorluk değil. Bugün teknedeki insanlar ne hissediyor bilmeniz lazım. Buradaki bütün hocalarımız, çok kıymetli akademisyenlerin ne ihtiyacı var anlamanız lazım. Denizlerin neye ihtiyacı var? Belki onu anlamanız lazım. Evet. Ve bir proje aslında bu. Bugün ben şunu gördüğümde çok şaşırdım. Doğayla ve denizle barışık bir araştırma gemisi, enerjisi yenilenebilir enerjiden. Ne kadar önemli bir şey. Evet. Hiçbir atığını hiçbir şekilde yok etmeyen bir sistem. Kendi kendine bunları yöneten ve dönüştüren bir sistem kurgulanmış. Farkındalık yaratılmış. Bize düşen görev ihtiyaçlara destek olmaktı. Evet. Çok da keyifli başladık. Yerinde gittik, gördük. Onu da çok seviyoruz. Ben derse girdim hocamla. Büyük çok bir keyifli sürpriz geçmiştir eminim. Şaşkınlık içindeydim çünkü sürpriz yaptı hocam. Yani biz ziyarete gittik, derse girdik. Ben çok etkilendim. Çünkü sadece okulda eğitim alan öğrenciler yok. Sosyal ve kurumsal sorumluluk açısından bu işe gönül vermiş bireyler var aslında hikayenin etrafında. Ve tekneye gittiğimizde de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da himayesinde muazzam bir takım gördük. Çok alışık olduğumuz görüntüler değil. Evet. Tamamen ulvi bir amaç üstünde çalışan bir yapıda. Valla ne zaman el kalksa biz orada olmaya gayret ediyoruz. Ne kadar başarılı oluruz bilmiyorum. Ama sürdürülebilir olması için de elimizden gelen gayreti karada, denizde, çünkü hikayenin bir de kara tarafı var. Evet, evet. Hepsini sağlamaya çalışıyoruz. Aynen. Burada herhalde Aksa Türkiye'nin insanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak mottosuyla hareket ettiğimiz için. Bu şirketin makro vizyonu zaten bu. Yani grubumuzun da makro vizyonu bu. İşte o biyoçeşitlikten başlayan hikayenin içinde burada büyük bir aslında fırsat var. Mümkün olduğunca da orada olmaya gayret ediyoruz ama güzel haberler bence hocam versin. Evet. Çok güzel haberler var oralarda. Evet. Hem güzel haberler var. Şimdi güzel haberlere gelene kadar birazcık bu tabloyu da tarif edin istiyorum hocam. Şimdiye kadar evet biz bu sualtı arkeolojisi konusunda daha 1800'lere dayanan bir tarihimiz varmış. Çok teşekkürler. Bunu da öğrenmiş olduk. Ve şimdiki nasıl bir tablo var karşımızda? Neler çıktı?
bu çıkan şeyler bize ne anlatıyor? Nelerin gelecekle ilgili ne gibi haberler veriyor? Neticede orası geçmişten siz bize haberler veriyorsunuz ama geleceği tarif ediyorsunuz. Evet. Dolayısıyla tüm bu tabloyu nasıl tarif edersiniz, nasıl anlatırsınız? Yani çok heyecanlı bunları dinlemek. Evet, aslına bakarsanız ne zaman anlatmaya başlasak biz de heyecanlanıyoruz, susmayı da bilmiyoruz. Eğer çok uzun konuşursam lütfen beni ikaz edin. Şimdi 3 yönlü çalışıyoruz aslında. Bunlardan üniversitemizdeki bize bağlı 3 akademik birimle paralel olarak. Birincisi eğitim. Yani Türkiye'nin sualtı arkeologlarını biz yetiştiriyoruz. Evet. Halihazırda 27 tane öğrencimiz, 17 tane de mezunumuz oldu. Çünkü 8500 kilometreye yakın kıyı şeridi olan bir ülkedesiniz. Bu bağlamda ilk tarihin, ilk coğrafyanın, ilk destanların, ilk paranın ortaya çıktığı bir coğrafyadasınız. Evet. İlk denizcilik de bu coğrafyada ortaya çıkıyor. İlk yelkenli denizcilik bu coğrafyada ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz sene bulduğumuz bir batık tam 4500 yaşında, 4500 sene önce Lübnan-Suriye kıyılarından amforaları, yani çift kutlu toprak testi, içinde muhtemelen zeytinyağı taşıyan bir kargoyu batıda bir limana giderken gemi götürüp ulaşamıyor ve batıyor. Böyle bir batığı ortaya çıkartıyorsunuz. Bu bir kere tek başına muhteşem bir heyecan. Evet. Az önce Aksa'nın değerli mensuplarıyla şu Sirkeci, Eminönü, Karaköy bölgesinde bir yürüyüş yaptık ve ben çok heyecanlandım. Çünkü orada dalış yapsak da orada daha önce bilinmeyen bir batığı ortaya çıkartacaktınız ki bizim jenerasyonumuz o batıkları ilk görenler, ilk bulanlar. Dalgıçlar var ama sualtı arkeolojisi alanında denizin dibine dalan ilk bilim insanları bizleriz. Onları ilk bulanlar, onlara ilk ulaşanlar. Bu bağlamda 3000 sene önce o amforayı üreten usta, o gemiyi yapan marangoz, o ticaret ürününe parayı bağlayan ticaret adamı, bunların hepsinin hayalleri, battıktan 3000 sene sonra onlara dokunanlar ilk bizler oluyoruz ve onu hakikaten hissediyoruz. Bunu ortaya çıkartmak, bir, belgeleyerek ortaya çıkartmak, iki, belgeleyerek ortaya çıkartacak olan bilim insanlarını yetiştirmek ve üç, bunları da bir sualtı arkeoloji müzesinde sergileyerek halka ulaştırmak, denizin derinliklerini dalamayan insanlarla o batan gemi arasında bir link oluşturmak gerçekten muhteşem bir duygu ve onu her daldığınızda hissediyorsunuz. Çünkü az önce Yavuz Bey'in söylediği gibi neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Araştırmada zaten bilmiyorsunuz. Zaten adın araştırma. Evet. Kazıda da bilmiyorsunuz. Çünkü kazıyı yaparken o geminin kargosunun ne olduğunu yavaş yavaş görüyorsunuz. Ama birdenbire o geminin mesela martı şeklinde ya da ördek şeklinde bir bronz elemanının olduğunu görüyorsunuz. O zaman anlıyorsunuz ki 2075 sene önce o gemide hayvan betimlemeli bronz dekorasyon malzemeleri var. Ve bunlar geminin işleviyle, fonksiyonlarıyla bağlantılı malzemeler. Bütün bunları ortaya çıkartmak inanılmaz bir keyif veriyor insana ve bunun bir maddi karşılığı yok. Yani sana onu birisi para vererek yaptırmaya kalksa ne kadar keyif alırsınız bilmiyorum ama onun verdiği manevi duygunun ulaşılmaz bir pozisyonu var ve biz bu heyecanı yaşıyoruz. Evet. Bilmiyorum, sorunun cevabı tam olarak bu muydu? Evet, yani çok güzel tarif ettiniz tüm o yaşananları. Bir de heyecanlı gelişmeler var, bulunan şeyler var. Mesela 1000 yıllık bir parfüm şişesi varken parfüm şişesi deyince herkesin böyle daha fazla dikkatini çekiyor herhalde. Evet, bir sürü zeytinyağı testisi veya farklı şeyler bulunuyor, tabaklar, çanaklar, çeşitli eşyalar. Ama parfüm şişesi bir dikkat çekiyor tabii ister istemez. Yeni neler var bize söyleyebileceğiniz? Şimdi şöyle, bu parfüm şişelerinin çıktığı batık Kaş açıklarında Yunan Meis adasının hemen yakınındaki bizim son adamımızın kıyısında 45 ila 50 metre derinliklerde batmış. Muhtemelen Gazze kıyılarından, Filistin kıyılarından. Gazze'yi özellikle kullanıyorum çünkü bu bulduğumuz amforaların üretim yerleri, işlikleri Gazze'de ve doğrudan İsrailli arkeologlar bunları Gaza amforalı olarak tanımlamışlar. Çok miktarda Gazze-Filistin amforaları ve pitosları, yani büyük küpleri olan bir batık ve biz bu amforaları çıkartmak için o kazıyı yaptık. Hatta bir bölümünü çıkartıp
Kemer'de açılacak olan Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergilemeyi, kalan bölümünü de dalışa kapatmayıp dalış turizmine hizmet etmesi amacıyla o kazıyı yaparken birdenbire önce küçük cam parçaları çıkmaya başladı ve sonra birdenbire küçük bir cam şişesi buldunuz. İlk defa gördüğüm bir şişe. 1100 sene öncesinden kalan bir şişe. Çok heyecanlandırdı. Evet. Bu sefer biz başka örnekler var mı diye araştırırken 14-15 tane böyle cam şişe çıkardık. Her biri bir diğerinden farklı ve sonra bunu yayınlamak için çalıştığımızda aslında dünyanın ilk, gerçi Anadolu coğrafyasında parfüm olgusu hep vardı. Evet. Yani 4000, 5000, 6000 senedir var. Ama bunu Mısır'dan Anadolu'ya kadar olan o verimli hilalin batı ucu olan bölgede insanlar camı Orta Çağ'da çok yaygın biçimde üretiyorlar ve parfüm de misk, amber ve yine o sürme yani kajal dediğiniz örneklerin ticareti o bölgede yapılıyor ve onu birleştiriyorsunuz. Camı bölgede üretiyorlar. Parfüm zaten Damaskus yani Şam'da gül yağı da olabilir. Evet. Henüz analizler sonuçlanmadı ve burada Ona ulaşmak mümkün olacak mı? evet şu an bizim Akdeniz Üniversitesi Malzeme Mühendisliği bölümümüzde analizler devam ediyor. 1100 sene, 1000 sene önce o bölgede camın üretildiğini, cam şişeler yapıldığını özel kalıplara aktarılarak ve bunun içine yine o bölgede üretilen o ticari ürünün, parfümün yüklendiğini ve bunun batıya doğru gittiğini, çünkü gemi batıya doğru giderken bulunan bir bölgede Kaş'ta anlıyorsunuz ve Yunan adalarına belki biraz daha batıya, İtalya'ya doğru, Avrupa'da bir noktaya, henüz Avrupa'da cam teknolojisi yokken bu teknolojinin doğudan batıya doğru gittiğini ve parfüm ticaretinin yapıldığını oradan görüyorsunuz ve anlıyorsunuz. Evet. Aslında bulunan bir parfüm şişesiyle ülkelerin ekonomisini bile çözmeniz mümkün oluyor. Tamamen. Yani sonuçta bunlar ticari gemilerin batıkları, evet. Kargo gemileri. Bir taraftan zeytinyağı satarken batıya, diğer taraftan cam ve parfüm de satıyorlarmış. Ne zaman? Tam 1000-1100 sene önce oluyormuş bunlar. Evet. Ve nereden? Gazze'den, Filistin'den maalesef. Burada tabii keşiflerin sonu yok. Evet. Yani yanlış anlamayın, rol çalmak manasında değil. Sadece beni şok eden deneyimler yaşadım ben ziyaretlerimizde. Kumluca batığımızda binlerce tabak. Evet. Şimdi evet, tabaklar bulunabilir arkeolojik kazılarda, karada ve denizde bunlar olabilir. Fakat malzeme bilimine hizmet eden tespitler çıktı karşımıza. Nedir malzeme bilimi? Yani tabakların rengi değişmemiş. Deniz altındasınız. Evet. 2300 yıl değil mi hocam aşağı? 2100 diyelim. 2100 yıl. Tabaklar birbirine yapışık vaziyette şöyle sıralanmış kümeler, bir akordeon kıvamında. O videolarda da var. Evet. Ve renkleri değişmiyor. Suyun altındasınız. Tuzlu su, mineraller var. Üstü kum kaplı ve malzeme bilimine keşif. Yani 2100 yıllık seramik sırrı su altında doğal olarak korunabiliyorsa bunun bir açıklaması vardır. O da malzeme bilimi. Ben şeyde çok etkilenmiştim açıkçası gemide. Gemide bir malzeme bilimi laboratuvarı var. Bir de tabii karada da bu laboratuvarın bir replikası var. Evet. Yani anında bakılıyor, anında görülüyor. Ve hocam bir bronz malzemeden bahsetti. Bronzun içindeki malzemeyi ayrıştırabiliyorlar teknede. Bunlar yani sadece kültürel miras, biyoçeşitlilik değil, gerçekten malzeme bilimine akademik araştırma olarak hizmet eden tespitler de var. Ben bu anlamda açıkça söylemek gerekirse umuyorum bütün izleyenler de daha çok ilgi duyup farkındalıkları da yukarı çıkartabiliriz. Bir arkeolojik kazının içinden çıkan tespitlerin gerçekten tarihi gerçeklerin ötesinde geleceğe çok farklı ipuçları verdiğini net söyleyebilirim açıkçası. Bilimsel anlamda da ya nasıl bir sır ki o kadar yıl denizin altında kalıyor ve değişmiyor rengi. Şimdi Yavuz Bey'in değindiği nokta gerçekten çok önemli. Biz mesela geçen sene bu 411 batığımız arasında bu tabak, seramik yüklü gemi batığı zaten vardı ve biz bu batığı zaten biliyorduk. O seramikler nereden nereye gidiyormuş hocam? Nereden geliyormuş o da buraya? Yani
Şimdi tabii bilimsel çalışmaları sona geldi. Söylesem mi söylemesem mi bilemedim. Yayınlanmadı ama madem yeri geldi söyleyeyim. Bunlar Hatay'dan, Antakya'dan, Antakya sahillerinden batıda bir noktaya gidiyor. Nereye gittiğini de biliyoruz ama o da yayınlanmadı. Tamam. Ama, yani çok... ama en azından bizden, yani bu topraklardan batıya gidiyor. Evet, evet. Yani bizim Antakya zaten Roma döneminde henüz o bölgede böyle bir üretim yok. Hatay kıyılarındaki üretim bütün Akdeniz'e kalitesiyle yayılmış. En çok talep edilen tabak çeşidi ve batıya kadar, yani Roma'da herkes bir moda olarak Hatay'da üretilen tabakları kullanıyor. Bunun çok daha uzun bir hikayesi var ama henüz yayınlanmadığı için onları anlatamayacağım ama yani Hatay Antakya üretimi tabaklar hikayesi de şöyle. Yavuz Bey'in bahsettiği gibi birbirine yapışık 2 tane tabağı yayınlamak için çıkardık. Geçen sene kış aylarında da restoratörlerimiz çalışıyor. Bir bayram tatili birleştirilecek mi, birleştirilmeyecek mi, 9 güne çıkacak mı, çıkmayacak mı? Laboratuvardaki arkadaşlar geldiler, izin istediler. Biz işte 2,5 gün var, erken çıkabilir miyiz diye. Dedim ki o 2 tane yapışık tabağı ayırın ikisini. Akşamleyin ayırabilirseniz çıkacağız. Bir cuma günüydü. Cuma günü çığlıklar içinde aradılar beni. Hocam renkler çıktı diye. Fotoğraflarını yolladılar falan. Ve hakikaten orijinal renkler, o kırmızı astarlı Doğu Sigillati adını verdiğimiz bir teknikle yapılmış bir tabak çıktı ortaya. Bu muhteşem bir şeydi çünkü denizin içinden böyle bir şey çıkmaz. Fakat bu iyice korunmuş, içine de deniz suyu girmemiş ve orijinal renkleri muhafaza ediyor. Şimdi bir kara kazısında, kara arkeolojik kazılarında bütün bir tabak bulmak o arkeolojik grubunun, o heyetin, kazı heyetinin o ayını müthiş sevinçli hale getirir. Çünkü çok nadirdir bütün bir arkeolojik formu bulmak. Bizim 2 hafta önceki müze teslimimiz 1 hafta sürdü. 8 kişi çalıştı envanterlemekte. 6.000 civarında, sanki daha dün düşmüş gibi ama 2100 yaşında bizim Kemer Müzesi'nde küçük bir bölümde sergileriz dediğimiz o batık şimdi kocaman bir salonda sergilenecek. Bu çok yeni bir bilgi bu arada. Ve on binlerce parça da Kemer'de Aksa'nın destekleriyle renove edilmiş olan binamızın laboratuvarında sandıklar içinde birleştirilmeyi bekliyor. Bir tuzdan arındırma sürecinden sonra. Yani bu batıklarımızdan bir tanesi ama en önemli batığımız diyeyim. Biraz da teknolojiden bahsedeyim. Gemimiz yüksek teknoloji içeren bir gemi. Yeşil bir gemi. Ana makineleri haricinde tüm elektriğini kendi güneş panellerinden elde eden, deniz suyundan tatlı suyumuzu, hatta şimdi içme suyumuzu elde edebildiğimiz. Yani eskiden geçen seneye kadar her hafta limana gitmek zorundaydık. Şimdi limana hemen hemen hiç gitmeden en koyu atık suyumuzu bırakmanın dışında hiç gitmeden aylarca gerekirse kalabileceğimiz bir modda gemimiz. Evet. XRF dediğimiz bir cihazla eser çıktıktan sonra 10 saniye içinde bunun analizlerini yapıp her türlü kompozisyonunu anlayabiliyoruz. Bir laboratuvarımız var. Gemide ileri düzey sonarlarımız var. Sualtı robotlarımız var. Şimdi 2 ayrı firmayla hiç dalgıçsız denizin altında sualtı kazısı nasıl yapılara başladık. Ve bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Gelecek zaten böyle. Çünkü dalışın verdiği riskler var. Evet. 50 metre, 55 metre derinliklerde günde en fazla 2 defa, o da 15-16 dakika kalabiliyorsunuz. 1 saat kalayım dersen vurgun yiyorsun. Gerçi gemimizde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin sualtı hekimleri bulunuyor. Bir doktor odamız var. 6 kişilik bir basınç odamız var. 5 öğrencimiz Çapa Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü. Basınç odası operatörü olarak. Hazırız, 10 saniyede bir kaza olursa, Allah korusun şu ana kadar hiç olmadı. Ama basınç odasında tedaviye başlayabiliyoruz. Olmadı şimdiye kadar ama önümüzdeki 10-20 yıllık süreçte çok derinlerde, 1000 metrede, 2000 metrede joysticklerle bir sualtı kazısını idare edebilecek bir noktaya inşallah Türk sualtı arkeolojisi gelecek. Evet, buna hiç kuşkum yok hocam. Hani bu kadar anlattığınız güzel hikayeden sonra ve muhteşem de bir gemimiz varmış. Evet. Ne mutlu, son teknoloji diye. Yani dünyanın en büyük arkeoloji gemisi ya da gemilerinden bir tanesi diyelim. Ne güzel, ne mutlu ve ama müthiş de işler yapıyorsunuz bir taraftan. O geminin hakkını fazlasıyla veriyorsunuz. Müthiş şeyler çıkıyor. Şunu da sormadan geçemeyeceğim. Normalde
arkeoloji, yani toprakta yapılan, yani suyun üstünde, karada yapılan arkeolojik çalışmalarda mesela toprak üstünü kapladığında toprak onu koruyor diyebiliyorduk. Ama neticede bunun şöyle bir tarafı da varmış. Bütün bir şey çıkarmakta zorlaşıyormuş. Yani denizin altında olmanın da bazı avantajları varmış. Tabii. Zorlukları mı karşılaştırdığımızda sualtı arkeolojisinin karadakine göre? Kara arkeolojisine göre daha kolay diyemem. Yani evet, bizim için tabii ki kolay ama 16 dakika çalışabiliyoruz diyorsunuz hocam. Yani kara arkeolojisine mesai saatlerinde arkeolog arkadaşlar hava sıcak değilse 8 saat çalışırlar, arada bir ara verirler. Ama bizde kendi kazılarımızda mesela tabak batığımız ortalama 40-42 metre derinliklerde. Günde öğleden önce 25 dakika, öğleden sonra 25 dakika. Şu an kazdığımız Kumluca Orta Tunç Çağı batığında sabah 20, öğleden sonra 20 dakika. Bu deko beklemeleri hariç, yani yukarı çıkarken 5 metre derinlikte bir 15-20 dakikada ayrıca bekliyoruz. O kadar dip zamanımız. Ama robotlar olursa bu çok daha uzayacak. Tabii Yavuz Bey'e de şu soruyu sormak istiyorum. Her yıl gelecek riskleri raporu çıkartıyorsunuz ve bu gelecek riskleri raporu da bize çok şey anlatıyordur büyük ihtimalle. Bizi bekleyen riskler neler? Özellikle kültürel miraslarımız konusunda. Bu anlamda nasıl bir risk altındayız? Tüm bunları da, yani bu küresel iklim krizine karşı biraz önce anlattığınız sigortacılık bakışının da önemli olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi aslında iyi haber şu, bu tür çalışmalar, Aksa'nın her yıl Ekim ayında yayınlanan gelecek riskler raporu aslında hepimiz için büyük bir fırsat. Yani bu bir araştırma ve bu araştırmanın sonunda mutlaka gelecek yıllarla ilgili önemli tespitler paylaşılıyor. Gelecek riskleri raporunda dedim ya, iyi haber, bu araştırmalar yapılıyor. Kötü haber, 2016'dan beri sıralama değişmiyor 3 aşağı 5 yukarı. Yani ben bir sigortacı profesyonel olarak veya bir birey olarak, dünya vatandaşı olarak ilk 2 sırada sürekli iklim değişimi, küresel ısınma ve biyoçeşitliği görüyorum. Jeopolitik riskler, ekonomi, siber riskler, bunlar yer değiştirebiliyor. Evet. Hatta şimdi kuraklık, göçler yeni geliyor. Ama bazı hep iklim değişimi, küresel ısınma. Dolayısıyla çok iyi okumak lazım içini ve çok sorumluluklarımız var. Yani sürdürülebilirlik ilkesi adı altında yaşantımızın her adımında sorumluluğumuz var. Yani biz Aksa grubu olarak da, Aksa Türkiye olarak da faaliyette bulunduğumuz bütün coğrafyalarda bu farkındalığı toplumla paylaşmaya çalışıyoruz. Ama sonrası işte toplumların, kamunun, eğitim sisteminin, bireylerin, ailelerin kendi tercihlerine ve yaşam biçimlerine kalıyor. Bence en zorlu kısmı bu. Biz hala 10 yıllık raporda 10 yıl ardışık düzendeki bu seneki yayını da bakmayı tavsiye ederim herkese. Kronoloji de var. Yani hala bunu konuşuyorsak ve bunu atamadıysak 5, 6, 7. sıralara o zaman bu insan eliyle yapılan bir durumdur demek zorundayız. Maalesef. Bence yani en kritik nokta bu. En acı verici nokta. En acı verici nokta bu. İşte bu yayınlarla da yine bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Döneceğiz, dolaşacağız. Yine ne yaptık bakacağız. Umuyorum hani gelecek kuşaklara, gelecek nesillere bizler çok daha yaşanabilir bir coğrafya, iklim veya bir çevre düzeni bırakabiliriz. Bu işin özünde bıkmadan, usanmadan bunun üzerine gitmek var. Bu da oyunun önemli bir kuralı bence. Evet. Evet hocam, burada iklim krizinden bahsettik. Tabii iklim krizinden suyun üstü etkileniyor ama suyun altı da etkileniyor muhakkak. Evet. Orada da pek çok noktada aslında sıkıntı yaşanıyor. Siz de bunu en iyi gözlemleyenlerden birisiniz. Hem gerek o mercanların durumu, gerekse işte balon balıkları, aslan balıkları vesaire, bunların hepsi etkileniyor. Ama tabii burada bu Aksa Türkiye'nin verdiği destekle kazıların hızlanmasıyla aslında yapılan kazı çalışmalarıyla birlikte oradaki denizin altındaki ekosisteme de bir katkı sağlamış oluyor musunuz bu kazılarla da? Şimdi öncelikle küresel ısınmaya bağlı olarak bizi en başta etkileyen şey istilacı türlerin son 10 senedir hızlı bir şekilde bizim alanlarımıza yayılması. Doğal olarak biz her araştırma dalışında ya dediğiniz gibi balon balıklarına, ya aslan balıklarına ya da çok değişik türde uzun dikenleri olan deniz kestanelerine rastlıyoruz. Çok da sıklıkla rastlıyoruz.
Aslan balıklarıyla artık bir harmoniyi, bir uyumu yakaladık. Biz onlara zarar vermiyoruz. Onlar da bizim onlara zarar vermediğimizi anladıkları için bize zarar vermiyorlar. Tanışıyorsunuz yani. Tabii yani. Aynı bölgede mi dolanıyor? Şimdi, mahalle mahalle ayrılıyorlar mı? Evet, kesinlikle öyle. Mahalle mahalle ayrılıyorlar. Aynı bir kedi gibi. Aksa Türkiye'nin 7. 8. katlarında Şans diye bir kedinin dolaştığını haber alıyoruz. Bizim de orada aslan balıklarımız var. Hakikaten biz de neredeyse onlara Kumluca batığımız için söylüyorum ve Adasan seramik batığımız için söylüyorum. Oranın kendi aslan balıkları var. Ortalama 8-10 tane, hiç değişmez. Hatta arkeologların da kendi aslan balıkları vardır. Yani bir arkeolog bir aşmada kazı yaparken oranın aslan balığı diğerine gitmez, diğeri de oraya gelmez ve böylelikle tanışırız birbirimizle. Çünkü aylarca aynı yerde kalıyorsun. Bunlar ki çok da meraklı olurlar. Gelirler, bizim yaptığımız işi başından sonuna kadar seyrederler. Ama yeni bir bölgeye gittiğimizde, yani yüzey araştırması sırasında bunlar kendi bölgelerini koruyorlar. Aynı o mahalledeki köpek başka bir yerden bir yabancı geldiğinde ona nasıl havlarsa, bu da alanını asla terk etmiyor, yerini asla değiştirmiyor. Siz üzerine giderseniz kımıldamaması sizin zarar görmeniz için yeterli. Çünkü dikenleri zehirli ve özellikle satığa çıkmadan önce yarım saat, bir saat beklemek zorunda kalan bir arkeoloğun ağrılar içinde beklemesi gibi bir zorunluluk ortaya çıkıyor. Ancak şu ana kadar biz yıllardır böyle bir hadise yaşamadık. Çünkü o harmoniyi doğayla yakalamaya çalışıyoruz. Ve bizim gemide mesela balık yemiyoruz. Çiftlik balığı olmadıkça balık da avlanmıyor. Çünkü çevremizdeki canlılara zarar vermemeyi bir ilke olarak benimsedik ve bunu da yıllardır sıkıntısı sürdürüyoruz. Bizi bu bağlamda küresel ısınma çok da etkiliyor sayılmaz. Bu türlerin yayılması dışında. Balon balıklarının bir türü var. Bunlar çok büyük olan modelleri. Balon balıkları da kendi içinde 15-20 tane minimum ayrı formları var. Küçükleri var. Bunlar çok sevimli canlılar. Size zarar vermiyorlar ama büyükleri hakikaten ürkütücü. İleride başımıza ne gibi bir sorun açar? Şu ana kadar yaşamadık. Umarım yaşamayız da. Bazen yanlışlıkla araştırmada o uzun iğneli deniz kestanelerine şey yapıyoruz. Yani arada battığı oluyor. Çünkü bir alanı görüp incelediğinizde elinizi sağa sola sokmak zorunda kalıyorsunuz ve birkaç defa başımıza geldi. Ancak eğer biz Akdeniz'de çalışmasaydık, örneğin Kuzey Denizi'nde çalışmış olsaydık, bu bizim için bir soruna dönüşebilirdi. Akdeniz'de Teredo navalis adı verilen bir kurt cinsi var. Ve bu kurt gemilerin ahşap gövdelerine girip bunlardan beslenen bir kurt cinsidir. Biz gemi batıklarının ahşap bölümlerini kumun üstünde bulamayız. Ahşabı ancak kumun altında bulabiliriz. Üsttekileri onlar yiyor. Üsttekileri Teredo navalis dediğim bu kurt cinsi yer ve bu tuzlu sularda ve sıcak sularda yaşar. Haliyle Avrupa'nın üst tarafında bulunan Kuzey Denizi olarak okyanusun uzantısı olan bölgelerde batıklar korunmuştur. Deniz suyu soğuktur ve tuzu da azdır. Mesela gemilerin altına zehirli boya tabir ettiğimiz bir boya ile boyanır ki bu Teredo navalis girmesin diye. Roma döneminde Manavgat çayı gibi akarsuların içerisine gemileri sokarlardı ve geminin altındaki Teredo navalis giderdi. Bir ay Manavgat çayının altında üstünde kalan gemi Akdeniz'e tekrar sorunsuz açılabilirdi. Kuzey Denizi tatlı su olduğu için ve soğuk su olduğu için böyle bir Teredo navalis sorunu yoktu. Ancak son 10 yıldır Teredo navalis küresel ısınmaya bağlı olarak oralara uzanmaya başladı. Şu ana kadar korunmuş olan, ahşap gövdesiyle korunmuş olan gemiler artık yavaş yavaş yok olmaya başlayacaklar. Sualtı arkeolojisinde böyle bir risk var. Küresel ısınma, iklim değişimi, sualtı kültür mirasının da tehdidi haline dönüşmüş vaziyette. Aynen öyle. El birliğiyle başarıyoruz, öyle diyebiliriz buna açıkçası. Ama siz devam. Bunu desteklemeye devam edeceksiniz. Biz devam ediyoruz. Ben müsaadenizle bir 5 kelimeden söz etmek istiyorum. Beni çok etkileyen deneyim.
harika bir deneyimi biz yaşıyoruz ve deneyimli insanlar var. Tutku, iş insanları için de toplumların gelişimi adına da tutku çok kıymetli bir bence unsur. Cesaret bence olmazsa olmaz. Sabır, bu işte ben sabrın ne olduğunu gördüm. Yani yapabilir miyim? Cevabım hayır. Yani ben bu kadar sabırlı bir insan değilim. Ama bütün bunların birleştiği bir nokta var. O da şu: adaptasyon becerisi. Yani o su altı, su üstü, yeraltı, yerüstü, tarih, iklim, biyoçeşitlilik, tespitler, inanılmaz bir uyum ve inanılmaz bir adaptasyon gücü var. Ben bu manada Akdeniz Arkeolojisi Derneği ve Akdeniz Üniversitesi çatısında yapılan bütün bu çalışmaların toplumun ve bireylerin gelişiminde büyük bir model olduğuna inanıyorum. O yüzden de varız, var olmaya devam edeceğiz. Bir de biz kısmetliyiz, onu da söylemek istiyorum. Nasıl kısmetliyiz? Yani böyle niyeti halis olan umudu bol olur diye hep inanışımız vardır. Ziyarete gittik. Bu işin bir de kara tarafı var. Hocam sağ olsun kara tarafını da bize gezdirdi. Kemer'de İdros Antik Kenti. İdros Antik Kenti'nde muazzam, aynı bu 5 kelimeden oluşan bir ekip çalışıyor ve muazzam yorgunlar gördük ama bir şey yok. Bulmak çok zor. Yani kara çalışmasında. Biz ertesi gün geldik. Hocamdan bir mesaj. Ayağınız uğurlu geldi. Onun 15 civarında hocam onu da aktarsın. Dönemin rahiplerine galiba ya da ait yüzükler bulunmuş. Biraz da bu işin içinde niyeti halis olmak var. Hocam evet, İdros gerçekten Antik Kenti'nden biraz bahsedelim. Şimdi İdros Antik Kenti normalde milattan sonra 4. 5. yüzyıla kadar köy olarak adlandırıldı ama bizim için özelliği Kemer'in tam merkezinde yer alan bir kent. Yani Kemer'in merkezini gezmek isteyen turistlerin hemen 10 metre 20 metre yürüyerek ulaşabileceği bir noktada. Nispeten de fakir bir yer gibi gözüküyor. Çok az eser çıkıyor. Duvarlar ve yapılar çıkıyor ortaya, tamam. Ama küçük eser hakikaten çok az. Çünkü burası bir savaşla, bir yangınla yok olmamış. Halkı bölgeyi terk etmiş belli nedenlerden dolayı. Ancak Aksa ekibinin ziyaretinden bir gün sonra 15 tane mühür yüzük bulundu ve bunlar dini işaretlerle işaretlenmiş. Biz zaten 5. 6. yüzyılda İdros Antik Kenti'nin ki kazısı Doktor Ceyda Ağustos'un bilimsel danışmanlığında Antalya Müze Müdürlüğümüz birlikleriyle yapılan bir kazı, Kültür Bakanlığımızın elbette izinleriyle, ki Kemer Sualtı Arkeoloji Müzesi de İdros Antik Kenti'nin hemen kıyısına yapılacak. Temeli bugünlerde atılıyor. Bir piskoposluk merkezi, yani Hristiyanlık döneminde çok önemli bir merkez olduğunu ispatlayan önemli kanıtlardan bir tanesi Aksa'nın bir gün sonra ziyaretinde çıktı. Yani öyle bir şans getirdiler ki batıklarda da buna benzer şeyler yaşadık. Bize uğurlu geldi Aksa bu bağlamda. İnşallah hep öyle devam ederiz. Öyle de görünüyor, ne kadar güzel. Son olarak hocam şeyi sorayım. Evet, siz müthiş şeyler çıkartıyorsunuz. 1001 emekle bunlar su yüzüne çıkıyor, gün yüzüne çıkıyor. Bunları nerede görüyoruz, nerede bulabiliriz, nerede ziyaret edebiliriz kendilerini? Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi yaptığımız bir diğer işse 3 tane madde saymıştım dedim. Dördüncüsü de çıkan eserlerin yani müzede sergilenmeden önce restorasyon ve konservasyon. Yani çünkü eseri çıkarttığın andan itibaren bir bozulma süreci başlıyor. Özellikle tuzdan arındırma, bizim desalinasyon dediğimiz işlemi hemen başlatmanız gerekiyor. Birdenbire de tatlı suya koyarak da olmuyor. Onun kendi içinde belli oranları var ve belki aylarca tuzdan arındırılması gerekiyor. Bir restorasyon, konservasyon süreci yaşanıyor. Bu süreç hem Antalya Müze Müdürlüğü'nde Bölge Koruma Onarım Laboratuvarı'nda hem de yine üniversitemizin Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi Laboratuvarı'nda, 2 ayrı laboratuvarda belli işlemlerden geçiyorlar. Uzman arkadaşlarımız bu eserler üzerinde çalışıyor ve bunları Kemer'de inşaatına bugünlerde başlanacak olan bütün ihaleleri Kültür Bakanlığımız tarafından yapıldığı muhteşem, yüksek teknoloji içeren Akdeniz'den çıkan tüm eserlerin sergilendiği Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi için hazırlıyoruz. Yani bizim ekibimiz bu eserlerin koruma onarımını, müzede sergilenme aşamasına kadar
gerçekleştiriyorlar. Bir de muhteşem bir mimar ekibi, muhteşem bir proje çizdiler. 10 ayrı batığı özel salonlarda sergileyeceğimiz, ayrıca diğer eserleri ayrı ayrı salonlarda sergileyeceğimiz yüksek teknoloji içeren bir müze. İnşallah önümüzdeki sene sanki ziyarete açılacak gibi. Ay ne güzel. Çok güzel bir haber bu. Evet, biz de çok mutluyuz. O müzenin yolculuğunda da var olma kararlılığımız var. Tabii ki çalışmaları merakla bekliyoruz. Yerinde gördük. Nerelerde ne yapıldığını gördük. O yüzden ilk şahitliğimiz var. Evet. Neyse ilk şahitlerden biri de biz olalım inşallah. Evet, inşallah. Çok da güzel konuları birlikte konuştuk. Şahitlik de ederiz inşallah. Çok teşekkürler bu keyifli sohbet için. Hem verdiğiniz destekler için ve böyle pek çok su altında kalmış özel parça da gün yüzüne çıkıyor ve çok da güzel hikayelerle çıkıyor bir taraftan da. Hocam sizin ve ekibinizin ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizleri de Müthiş bir bekliyoruz. çalışma var. Mutlaka. Tekneyi çok merak ediyorum. Sonra da zaten inşallah müzeyi de birlikte göreceğiz. Dalış da yapacağız birlikte. Dalış yapacağız kesin. Dalmadan olmaz. Evet, dalmadan olmaz. Bunun bir tadını almak Dalmadan lazım olmaz, gerçekten. evet. O zaman Adrasan'da mı görüşüyoruz? Nerede görüşüyoruz Kemer'de hocam? görüşüyoruz. Kemer'de Evet, görüşüyoruz. evet. O zaman Kemer'de görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ben Çok teşekkür ederim. Evet, bu hafta duydunuz, izlediniz. Çok enteresan bir konuya eğildik. Sualtı arkeolojisi ve muhteşem haberler de aldık doğrusu. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.